Spor dünyasında kreatin kadar etkili olup bu kadar haksızlığa uğrayan başka bir takviye yoktur herhalde. Kimisi böbreklerini eline alırsın diyor, kimisi saçlarını döker diyor. Eğer sen de bu söylentiler yüzünden performansını arttıracak o 5 gramdan kaçıyorsan aslında bilimsel bir gerçeği ıskalıyorsun. Bugün kafa karışıklığına son veriyoruz. Böbreklere zarar verir. En büyük korku bu. Peki bu iddia nereden çıkıyor? Kreatin kullandığında kan testlerinde kreatinin seviyen bir miktar yüksek çıkabiliyor. Doktorlar bunu böbrek hasarı belirtisi olarak görür. Ama kreatin kullanan bir sporcuda bu sadece takviyenin bir yan ürünüdür. Antonio ve arkadaşlarının 2021 yılında yaptığı geniş çaplı derlemede önerilen dozlarda kreatin kullanımının sağlıklı bireylerde böbrek hasarına yol açtığına dair hiçbir kanıt bulunamamıştır. Eğer hali hazırda böbrek hastalığın yoksa kreatin böbreklerini bozmaz. Sadece metabolik olarak bir iz bırakır. Yanlış 2. Saç döker. Gelelim o meşhur 2009 Güney Afrika çalışmasına. Tek bir araştırmada rugby oyuncularında kreatin kullanımının DHT, saç dökülmesinden yani sorumlu hormon olan bu hormonun seviyesinin arttığı görüldü. Ancak bu çalışmada asla tekrar edilmedi. Bugüne kadar yapılan düzinelerce klinik çalışmada saç dökülmesine neden olduğunu gösteren doğrudan bir veri elde edilmedi. Genetik yatkınlığın yoksa kreatin seni kel bırakmaz. Bilimsel camia bu iddiayı zayıf bir korelasyon olarak nitelendiriyor. Yanlış 3. Vücutta aşırı su tutar ve şişirir. Evet, kreatin su tutar. Ama bu su derinin altında değil, kas hücrelerinin içinde toplanır. Bu aslında iyi bir şeydir. Kasların daha dolgun görünmesini sağlar ve protein sentezini yani anabolizmayı tetikler. Kreatin ilk kullanmaya başladığında vücut ağırlığında 1 ila 2 kilogram artış görebilirsin. Ancak bu ödem değil. Kasın içindeki hücresel hidrasyondur. Yanlış 4. Yükleme yapmak şarttır. Eskiden günde 20 gramla bir hafta yükleme yapman gerektiği söylenirdi. Evet, bu kas depolarını daha hızlı doyurur ama şart değil. Günde sabit 3 ila 5 gram aldığında yaklaşık 28 gün sonra kaslarındaki kreatin depoları aynı doygunluk seviyesine ulaşıyor. Yani acelen yoksa mideni yormana gerek yok. Her gün 5 gram alıyorsun ve süreci zamana yayıyorsun. Mekanizma nasıl çalışıyor? Neden kullanmalısın? Kasların enerji birimi olan ATP miktarını hızla yenilemene yardımcı oluyor. Sen ağır bir set yaparken ATP ADP'ye dönüşür ve enerjin biter. Kreatin ise kaybolan fosfatı geriye vererek ATP'yi saniyeler içinde yeniliyor. Yani 8 tekrar yapacakken o son 2 tekrarda çıkarabiliyorsun. İşte o son 2 tekrar seni geliştiren şey. Sonuç olarak kreatin bir steroid değildir. Böbrekleri bitirmez. Seni kel bırakmaz. Bilimsel veriler ışığında güvenli ve en efektif supplementtir. Tek yapman gereken şey güvenilir bir markanın kreatin monohidrat formunu tercih etmek ve günlük dozunu aksatmamak. Eğer bu veriler kafandaki soru işaretlerini giderdiyse videoyu beğenmeyi ve bilgileri arkadaşlarınla paylaşmayı unutma. Senin kreatin hakkında duyduğun en garip efsane neydi? Yorumlarda tartışalım. Bir sonraki bilimsel incelememde görüşmek üzere. Sporla kalın.